Merhaba arkadaşlar, Gizemli Örgüler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle şu güllerden yapacağız. Bunlardan sonra çok güzel bir buket hazırlıyorum. Ayıcıklarını yapmıştık part 1'de. Şimdi güllerini yapıyoruz. Sonra part 3'te de bu gülleri ve ayıcıkları paketlemesini göstereceğim size. Güzel bir buket oluşturmayı göstereceğim. Şu şekilde gözüküyor arkadaşlar, bakın. Bu da bakın, şunu kalın Adana şiş olarak geçen bir ürün. Ona yaptım. Bunu da kalın ince bir çöp şişle yaptım. İkisiyle de yapabilirsiniz. Ama bununla sarmak daha kolay. Şöyle göstereyim. Bir paketten 7 tane çıkıyor arkadaşlar, vereceğim tarifle. Ben iki farklı ton kullanacağım buketimde. Bu bir tık daha koyusu, bu bir tık daha açığı. Şimdi malzemelerimize geçelim, diğer malzemelere de. Şu şekilde arkadaşlar, bakın ince silikon kullandım ben. Bir tane silikon tabancası kullanacağız. Elinizde kalın silikon tabancası varsa o da olur. Bunu mumla da eritabilirsiniz. Şöyle çöp şişlerden kullandım. Ya Adana şiş de olur. Diğer gösterdiğim gibi şu şekilde. Adana şiş de kullanabilirsiniz. Uçları bu şekilde sivri oluyor. Bunları da en son takacağız çünkü. Karton veya şeye takılacak. Köpüğe. Şöyle kurdele kullandım arkadaşlar, bakın. Uzun 4 santim kalınlığında, şu şekilde, yani genişliği 4 santim, 10 metre uzunluğunda arkadaşlar. Şöyle geçiyor, bakın. Çift taraflı satan kurdele olarak geçiyor bunlar. Bundan alabilirsiniz, 10 metre uzunluğunda. Renk kodu 12 arkadaşlar mesela bunun. Bu markadan alacaksanız renk kodu 12 arkadaşlar. Daha böyle vişne çürüğü, bordo gibi bir rengi var. Herhangi bir kart kullanabilirsiniz, şu şekilde kredi kartı, ama birazcık, bakın şöyle elimde bir tane de müze kart vardı benim. Bu mesela bir tık daha buna göre ince. Bu daha kalın bir kart. Bir tık daha kalın olursa iyi olur. Ama elinizde yoksa bu şekilde bir kart varsa bu da olur. Şimdi şurada bir püf noktası var arkadaşlar bunun. Kesinlikle küçük makas kullanmayın. Çünkü keserken bu sefer uçları yamuk yılık olacak. Ve güzel olmayacaktır. Büyük makas kullanın arkadaşlar. Küçük makas da olmuyor maalesef. Ben denedim ve uçları yamuk oldu. Bir de muma ihtiyacımız var. Bir tane de çakmak arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Önce nasıl sarıldığını ve kesildiğini göstereceğim. 9 santim uzunluğunda kesiyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle ucunu aldım. Bu şekilde. Kartımı tutuyorum. Bu şekilde doluyorum. Bunun da püf noktası arkadaşlar şu, göstereyim hemen. Şurada parmağımı hiç çekmiyorum, bakın. Bunu etrafına sarıyorum ama elimle tutuyorum bu şekilde. Böyle bunun üzerine sardım. Buradan da bakın tuttum. Bu şekilde tutarak ilerliyorum. Bu baş parmağımı hiç çekmiyorum buradan. Yani birkaç kat yapacağım. O zamana kadar hiç çekmiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde saralım. Ya kalınlığını çok aşırı kalın yapmayın. Yaklaşık bir, bu 6. turumuz sanırım. 8. Şöyle 7 oldu. 7 tur attım ben, bakın. Yani birkaç tur daha atabilirim. Şöyle 7 tur falan. 8 tur gayet ideal olur. Siz 8 tur atın. Şimdi daha önce yapmadığınız için zaten kesme işlemi de çok uzun sürmüyor. Daha önce de yapmadığınız için sıkıntı yaşayabilirsiniz. Kayar çünkü. Şöyle şu kadar yaptım arkadaşlar. Şimdi buradan bakın parmağımı çıkardım. Elimle bakın arkadan tutuyorum. Burayı düzledim elimin üzerinde. Makasımla şimdi tam bunun hizasından, bakın. Büyük makas olduğunda bu şekilde ucundan çıkartabiliyorsunuz. Eşitlenebiliyor. Şu şekilde göstereyim. Şimdi bunun hizasından olabildiğince düz bir şekilde kesmeye çalışıyorum. Bakın. Bu şekilde düz oluyor. Yamuk yılık olmuyor arkadaşlar. Şimdi eğer buradan keserseniz şu açık olan kısım yukarıda kalacaktır. Yani bu böyle sallanıyormuş gibi olacak. O yüzden ilk önce bakın açık kısmı yukarıya getiriyorum. Diğerleri de düz olsun diye açık kısmı yukarıya getiriyorum. Ve parmağımla tutmayı bırakmıyorum arkadaşlar. Bu elimle tutuyorum. Bunu hiç bırakmayacağız. Bu makasımı aldım. Bakın şu ara kısmı var ya. Şöyle şu ara kısmından giriyoruz. Şuraya. Ve bunu bu şekilde buraya sabitliyorum. Güzelce yukarıya doğru kaktırdım. Ucuna kadar getirdim bakın makası. Bu şekilde tutuyorum. Ve yavaşça ilerleyerek, asla kaydırmıyorum bakın. Çünkü zaten buradan da bastırdığım için yukarıda kastırıyor. O yüzden düzgün bir şekilde kesebiliyoruz. Bu şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Bu tarafa da geliyorum. Bakın çevirdim elimle. Şu yan kısım var ya. Şöyle göstereyim. Şuradan makasımı sokuyorum arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde bakın buraya getirin. Bu elinle tutmanız, buradan şu parmaklarımın tutması çok önemli. Yoksa böyle yukarıya çektirdiğinizde bu kayacaktır yukarıya doğru ve elinizden gidecektir. Bakın şöyle yavaş yavaş bastıra bastıra, biraz sert oluyor. Ama hani yapamazsanız ilk etapta biraz daha ince kullanabilirsiniz. Bu şekilde dümdüz oluyor arkadaşlar. Bu şekilde kesiyoruz. Hepsini keselim. Gelelim arkadaşlar. Sonra size yakmasını da göstereceğim. Hepsini kestim arkadaşlar. Şimdi sizin daha çok çıkacak. Ben bir kısmını daha önce yaptım çünkü. Şu şekilde çakmağımı alıyorum. Bakın şuradaki tüylü kısımları yok edeceğiz şimdi. Çakmağımızla bakın değdirmiyorum arkadaşlar kesinlikle. Hafif bir şekilde gel git yapıyorum bu şekilde. Şimdi bununla göstereceğim. Çakmakla yapabilirsiniz bu işlemi. Mumunuz varsa evde daha kolay olacak. Yoksa çakmakla ağır ağır yapın arkadaşlar. Eliniz yanmasın. Mumumu yaktım. Şimdi bakın yine bu kısımları hemen muma yaklaştırıyorum ve bir tane geçiriyorum. Bu şekilde. Tamam, bu kadar. Şöyle elinizi alıp geçirip bu şekilde hepsini yapın.
Çok tutarsanız siyah olacaktır. Onu da göstereyim size. Şöyle biraz benim fazlalığım kalmıştı. Size bununla göstereceğim arkadaşlar. Bakın eğer böyle ağır bir şekilde tutarsanız yanacaktır. Şöyle gözüküyor mu? Şu şekilde. Böyle yaparsanız yanacaktır arkadaşlar. O yüzden böyle sadece dokundurup yanına yaklaşıyor. Zaten eriyor arkadaşlar. Bakın. Yanına yaklaştığında eriyor zaten. Yani herhangi bir çok tutmanıza gerek yok. Çok basit. Bakın yanına yaklaştırıyorum. 2 tane git gel yapıyorum. Şöyle 1, 2. 2 saniye tutmanız yeterli. 2 saniye içinde geçirip gidin. Çok basit arkadaşlar. Yapabilirsiniz. Eğer düz keserseniz zaten dediğim gibi biraz dikkatli kesin. Zor geliyorsa lütfen çok fazla yapmayın. Sarmayın yani çok fazla. Az az sarın. Bakın özellikle kıvrık olanları falan gösteriyorum size. Onları da şu şekilde tutuyorum çünkü. Aşağı doğru biraz daha. Mesela düzleri yapmak daha kolay. Ama kurdele katlı olduğu için illaki kıvrık kısımları olacaktır. Çok basit bir şekilde yapabilirsiniz siz de. Bunu da göstereyim. Bakın bazen şunu kapatayım. Bakın bazen şurayı görüyor musunuz? Bilmiyorum gözüküyor mu şu an. Şu kısımlar. Biraz koyu olduğu için rengim gözükmüyor olabilir. Şu kısımları böyle kalkık kalkık tiftiklenmiş gibi oluyor. Hiç problem değil. Zaten şu şekilde katlama yaptığımız için şu şekilde katlama yapacağımız için bu kısımlar gözükmeyecek arkadaşlar. Yani sorun yapmayın onu. Bu şekilde hepsini yapalım. Gelelim arkadaşlar gösterdiğim gibi. Hepsini yaptık arkadaşlar. Şimdi katlama işlemine geçeceğiz. Yani şu görüntüyü elde edeceğiz. Onu nasıl yaptığımızı göstereceğim size. Bakın aldık bir tanesini. Tam olarak şu kısım var ya. Şu kısım köşe olacak şekilde katlayacağız. Silikon tabancasını açtım. Buraya bakın çok az nokta şeklinde yani çok az sıkıyorum ve bastırıyorum arkadaşlar. Bu şekilde hemen yapışıyor zaten. Sonra şuradaki ucu bakın şöyle üçgen ya burası. Buradaki ucu alıyorum ve buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Hemen bakın bunun altına şu şekilde buraya da elim yandı. Şuraya da sıkıyorum. Çok az sıkıyorum. Yapıştıracak kadar sıkın. Yani şu iki öncelikle şunu söyleyeyim. Şu katladığım kısım ilk katladığım kısım. Bu da son katladığım kısım. İkisi üst üste gelecek. Yani bu bunun dışına çıkmayacak. Buraya kadar katlamayacaksınız bunu. Bunun hizasında katlayacaksınız arkadaşlar. Nasıl gösterebilirim ben bunu size? Bakın. Şu katladığım ilk üçgen var ya. Şöyle şuraya da katlayacağız zaten. Bu katladığım ilk üçgen. Bu şekilde yaptığım ilk üçgen. Buraya sabitledikten sonra şu ikinci üçgenim gelip de bakın şuraya yapılmayacak. Bu üçgenim şu çizgiyi geçmeyecek arkadaşlar uç kısmı. Yani ben bunu en fazla buraya yapabilirim. Bu kısma yapabilirim bakın. Şuradaki çizgiyi geçmiyorum şu çizgiyi. Eğer geçersem güzel olmayacaktır. Yani arasında şöyle bir boşluk olacak arkadaşlar. Bazılarında bir tık daha boş, bazılarında bir tık daha az olabilir. O da böyle karttan hafif kaydıysa milimlik bir oynamadan kaynaklı olur. Şimdi bu tarafı yapmayı da göstereceğim. Bakın aynı alıyorum. Önce bir üçgen yaptım. Bu şekilde katladım. Bu uç özellikle üçgen oluyor ve burası buna eşit oluyor. Şimdi şöyle tuttuğumda zaten şuradan şurası kalkıp oluyor bakın kulak şeklinde. Hemen onun altına geliyorum ve şuraya küçük bir tane sıktım. Bakın şu kadarcık bir şey sıkıyorum. Çok az. Ve bunu buraya kapatıyorum arkadaşlar. Elimle de bastırıyorum. Silikonları en son temizleyeceğiz. Zaten gözükmeyecek merak etmeyin. Ve sonra bakın şu kısmını aldım. Şöyle kendime doğru çevirdim. Üçgen olan kısmını da alıp buraya uç kısmını tekrar katlıyorum. Ona da aynı şekilde altına gelecek şekilde şöyle çok az bir silikon sıkıyorum. Bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar bunu da. Eğer olur da bakın mesela şuradaki şöyle küçük çıkıntı gibi yerler kalırsa şunun gibi bakın. Yakmışız ama uzun olduğu için tam kapanmamış. Bunları da sonradan çakmağımızı alıyoruz. Bakın bütün bu silikon kalıntılarını falan sarkanlar da olabilir bu arada sallanan. Yakıyoruz arkadaşlar şu şekilde düzeltiyoruz. Daha temiz bir görüntü elde ediyoruz bu şekilde. Bunların hepsini yapacağız arkadaşlar şimdi. Bunları beraber yapalım. Ha bir de şunu söyleyeceğim bakın. Silikon tabancası belli bir şeyden sonra yani benimkisi bir 2 dakika sonra çalıştıktan sonra çok ısınıyor. Ben ne yapıyorum mesela çok ısındığında? Hemen yapıştırırsınız ısınsın diye bekliyorum bu arada iyice gösterebilmek istiyorum size onu da. Deneyeyim bakalım. Bayağı ısınmış. Mesela bakın ısındı ya. Ben bastırdım ama bakın kulak attı gördünüz mü? Ben bu olsun istemiyorum. Eliniz de yanar zaten. Çok ısındığında. Mesela şu anda bile çok sıcak bu. Hafif soğuduğu için bastırdım. Bu durumda hemen silikon tabancasını kapatıyorum. Kapalı şekilde devam ediyorum. Bakın şu an kapalı benim tabancam ama bunun ısı hala gitmez. O yüzden siz de kapalı şekilde buna devam edebilirsiniz. Üçgenliğimi verdim. Altına sıktım arkadaşlar. Kapattım. Tekrar buraya geliyorum. Bunu da sıkıyorum ve bunu da kapatıyorum.
Ben bu işlemi biraz daha tırnağımla bastırarak yapıyorum. Çok sıcak oluyor çünkü. Bu şekilde hazır olmuş oluyor. Bakın hala kapalı ama şu an kamerada çektiğim için çok hızlı da yapamıyorum. Ters geliyor. Hala sıkabiliyorum, gördünüz mü? Hala sıcak. Hafif soğumaya başladığını hissettiğimde tekrar açıyorum ben ısıtıcımı. Şu kamerayı yaklaştırıp size tekrar göstereceğim bunları. Bakın kalan bu saçak saçak silikonlar var, olacaktır. İyi bastırmazsanız açılıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Güzelce bastırın. Bekletin yani elinizde biraz. Biraz yavaş oluyor da yardım alırsanız birilerinden, evde anne babadan daha kolay yapacaksınızdır. Eşten falan, kim varsa çocuklardan. Bu şekilde hazır olmuş oluyor. Şimdi biraz kamerayı yaklaştıracağım. Daha net görün diye. Şöyle bir tane alıyorum. Isıtıcım hala kapalı bakın. Şöyle ucunu kıvırıyorum. Üçgen şekilde içine sıktım. Biraz az oldu. Sıktım içine. Bunu da kapattım. Bunun da altına sıktım. Ve bunu da buraya kapatıyorum. Bastırdım. Çakmakla da yapıyorlar ama ben onun çok sağlam olduğunu düşünmüyorum. Yani böyle yapıyorsunuz. Böyle katlıyorsunuz. Ve çakmakla şu kısmı yakıp böyle yapıştırıyorlar arkadaşlar. Ben onun çok sağlam olduğunu düşünmüyorum. Açılır. O yüzden bu şekilde yapmak bence daha mantıklı. Bakın hala silikon tabancam kapalı bu arada. Ama biraz soğumuş artık. Açıyorum. Mesela bakın. Şurada gördünüz mü çıkıntı? Demek istediğim bu. Siz ne kadar yaparsanız, güzel yaparsanız yapın. İlla ki çıkıyor arkadaşlar. Bu aşamada da yaparsak eğer bu işlemi, bakın bu şekilde artık kalmadı. Dikkat edin, yapmayın. Siyahlaştırmadan yapıyorum. Yani hızlı bir şekilde git gel yaparak çekiyorum arkadaşlar. Bu şekilde hepsini yapacağız. Önünüze koymayın arkadaşlar. Bakın silikon kalıntıları düşüyor üstüne. Şöyle kenarda dursunlar. Önünüz boş kalsın. Çekebiliyorum değil mi? Ben de yapacağım birkaçını sizinle burada. Daha detaylı görün diye. Şey de göstereyim size. Bakın mesela şurada hafif bir karartı var. Muma çok yakın tutmuşum. Çok tutmuşum burada. Yanlışlıkla. Bastırmazsanız açılıyor. Mesela onu içe getirdim. Yaparken dikkat edin. Zaten çift tarafı saten olduğu için. En son temizleyeceğiz arkadaşlar bunların kenarlarını. Ben öyle yapıyorum. Bakın kontrol ediyorum. Bir kusur görürsem eğer, karartı falan, o zaman onu iç kısma, yani katlayacağım şu iç kısma getirmeye çalışıyorum. Bakın sıkma işlemini şu kısımlara yapıyorum, altına. Bastırdığımda yayılıyor zaten. Eğer çok uca yaparsanız dışarıya silikon taşar. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi size temizlemesini göstereceğim. Bakın şu tiftik tiftik olan silikonlarımızı elimizde toparlıyoruz. Hepsinden toparlıyoruz arkadaşlar. Şimdi çakmağımızdan şu uç kısımlarını yakıp böyle bunu düzeltiyoruz. Tamam. Önümü de temizleyeyim. Diğerlerini de getireceğim. Bu şekilde yaptık arkadaşlar hepsini. Şimdi bunları nasıl sarıyorum onu göstereceğim. Arkadaşlar hepsini hazırladık geldik. Şimdi birleştirmeye geçiyoruz. Böyle bir tanesini koydum ben buraya.
Hemen alıyorum silikon tabancamı. Şöyle şu köşe kısmına az bir şey sıktım bakın. Tam bunun da şu çizgiye gelecek şekilde. Hep üst üste geliyor. Yani şu kısım var ya arkadaşlar, şu kısmın üstüne gelecek hep. Şu kısmın üstüne gelecek. Tam şu çizgiyi kesinlikle bu tarafa geçmesin. Bu şekilde 15 taneyi sıkıyoruz. Dört oldu. 5 6. Şimdi bakın şu çizgilerin her zaman eşit olmasına da özen gösterin şu şekilde. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 arkadaşlar. Ben toplam 15 tane yaptım. Şöyle 15 adet. Şimdi bunu bakın bu şekilde değil, şöyle tersine çevirip koyuyoruz arkadaşlar. Arkasında şöyle silikonlar kaldıysa onları da temizliyoruz. Bu şekilde hazır. Şimdi önce ikisiyle de göstereceğim size sarmayı, bakın. Çöp şiş ve adını şişle göstereceğim. Önce çöp şişi alıyorum. Bu kısma silikon sıkacağım. İlkine ben iki kademeli sıktım. Şu şekilde yerleştirdim. Bakın çok yukarıya çıkmayacak şekilde yerleştirdim. Şimdi döndürüyorum. Döndürerek sıkı bir şekilde sarıyorum arkadaşlar. Sonda arkadaşlar şöyle ince bir çizgide çekiyorum ve yavaşça kapatıyorum. Temizliyorum etrafından silikonları. Kalmasın. Bu şekilde hazır arkadaşlar. Şimdi diğeriyle yapmayı da göstereceğim size, çöp şişle. Bununla bu şekilde oluyor. Arkasını çeviriyoruz arkadaşlar. Silikonlarını da temizliyorum. Bu aşamada yine.
çöp şişe aldım. Bakın biraz diklemesine sıktım. Yapıştırıyorum hemen. Çok yukarıya kaldırmıyorum çünkü bu sefer dışarıdan gözüküyor arkadaşlar. O yüzden çok yukarıya kaldırmıyorum, orada boşluk bırakıyorum. Bununla sarmak daha kolay oluyor ama diğeriyle de daha güzel oluyor. Bu şekilde sarıyorum arkadaşlar. Götürerek saralım. Şu hizayı bozmadan. Birazcık bastırıyorum. Bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Şöyle biraz uzaklaştırayım. Bitti arkadaşlar, bu kadar. Şöyle göstereyim hepsinden. Bu şekilde duruyorlar. Bence çok güzel oldular. Diğerlerini de yapın. Bir paketten toplam 7 adet çıkıyor. 15'li sarıyoruz. 9 santimlik şeklinde kesiyoruz arkadaşlar. Özet olarak tekrar geçtim size. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Takıldığınız bir yer olursa yorumlarda bana yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.